Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere temel itaat programının ne olduğu konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Özellikle eğitim programlarını inceleyen, köpek eğitiminde hangi fazların olduğu, Türkiye'de nasıl uygulamaların yapıldığını takip etmeye çalışanların merak ettiği şeylerden bir tanesi itaat fazlarının nasıl sınıflandırıldığı ve temel itaat programının ne olduğu konusunda. Aslında şöyle bir başlangıç yapmak gerekiyor. İtaati klasman klasman ayırmak aslında çok mantıklı bir şey değil. Köpek eğitiminde itaat dediğimiz zaman geniş kapsamlı düşünmek gerekiyor. İtaat birçok şeyi bünyesinde barındıran bir şey. Fakat bizim klasifiye etmemiz, itaati parçalara ayırmamız, işte yavru köpek itaat çalışması, genç köpek itaat çalışması, temel itaat programı ve ileri itaat programı gibi programlara bölmemizin asıl sebebi aslında köpeğin kapasitesinden çok hayvan sahibinin kapasitesi ve alışkanlıkları edinmesiyle bağlantılı olan bir şey. Aslında itaat dediğimiz zaman birçok şeyi söylediğim gibi kapsayan bir şey itaat. Yani kayışlı itaat, kayışsız itaat, yani arada bağlantılı olarak yapılan itaatle bağlantısı olan olarak yapılan itaat birbirinden farklı şeyler değil aslında. İtaat dediğimiz zaman hepsi bu kapsamının içerisine giriyor ama hayvan sahibine bunu parça parça klasifiye ederek vermek ve pekişmesini sağlamak çok daha kolay olabiliyor ve çok daha fonksiyonel olabiliyor. Özellikle hayvan sahibinin algısı ve adaptasyonunun rahat şekillenmesi açısından bu yüzden klasmanlara bölüyoruz. Tabii ki bunun şununla da bağlantısı var. Bir köpeğin temel itaat, ileri itaat gibi olgulara veyahut da puppy training, yavru köpek itaati gibi, yavru köpek çalışması gibi programlara adaptif algı geliştirebilmesi için belli bir mental ve ortopedik yeterliliğe ulaşmış olması gerekiyor. Bu nedenle köpekte aslında eğitim dediğimiz ya da itaat olgusu dediğimiz şey köpek eve geldiği anda başlayan bir şey. Hatta öğretiler biliyorsunuz doğduktan sonra, kulak ve gözler açıldıktan sonra ve anne kardeşlerle interaktif diyalog başladıktan sonra öğretiler zaten köpekte başlıyor. Bunun sürdürülebilirliği ve devamlılığını sağlanması da hayvan sahibinin köpeği edinmesiyle başlıyor. Ev içerisinde düzenlerin oluşturulması, köpekle interaktif diyaloğa geçmek, bir şeyler öğretmeye çalışmak, mental olarak tetiklemek, bunların hepsi aslında itaat algısının şekillenmesi için zemin hazırlamak oluyor. Fakat bu klaslara bölmek köpeğin yaş ve ortopedik yeterliliğiyle çok bağlantılı olan bir şey. Tıpkı şey gibi düşünün. 6 yaşından önce ilkokula başlayamazsınız. Neden? Çünkü 6 yaşında ortalamada istatistiki olarak bir çocuk ilkokulda, yani 1. sınıfta okuma yazma öğrenmek veyahut da işte okula gitmek, sıra arkadaşı edinmek falan gibi sosyal algılar gibi şeyleri ulaşacağı yaş ya da hazır olduğu yaş 6 yaş. Mental ve ortopedik olarak. Yani o sistemin ağırlığını kaldırabilecek mental ve ortopedik yeterliğe ulaşmış olması. İşte köpekte de bu tip algılar var. O yüzden şöyle bir mantık yok arkadaşlar. Köpekte bir başlarsınız, işte temel itaat, ileri itaat diye gidersiniz. Yavru köpek eğitimi, temel, ileri diye gidersiniz diye bir mantık yok. Bunlar belli zaman aralıklarına yayılmış şekilde organize edilmesi gereken şeyler. Yani siz 8 yaşında liseden mezun olamazsınız. Buna ne mental olarak hazırsınızdır, ne ruh hali olarak, ne de ortopedik olarak hazırsınızdır. Dolayısıyla köpeklerde de bu klasmanlara ayırmamızın sebebi, bütün hayvan sahipleri çok acelecidir. Köpek sahipleri bir an evvel köpekleri çok şey öğrensin isterler ama belli sınıflandırmalar çerçevesinde ve belli zaman aralıklarında ancak köpeklerin bu olguları pekiştirmesi, daha doğrusu hayvan sahibinin bunları algılayabilecek pozisyona gelmesi gerekir. O yüzden başlangıç programı olarak yavru köpek eğitimi, yani temel itaatin hazırlık aşaması, okul öncesi eğitim gibi düşünün. Bir zemin hazırlığı yapılır ve ondan sonra da üzerine temel itaat dediğimiz program. Temel itaati kabaca tanımlamak gerekirse köpeğinizin temel itaat programı alması demek ya da temel itaat programına girmesi demek aslında kabaca köpeğin sizinle kayış varlığında uyumlu bir hale gelmesi demektir. Ki yasal anlamda da toplumsal ortamlarda köpeğinizi kayışlı olarak dolaştırmak bir zorunluluktur. O yüzden ve öğretilerde köpeğinizle
birleşik bir bağ oluşturmak ve birbirinizi kolay algılayabilmenizi sağlamak hedefli olarak kayış ve tasma alışkanlıkları, kayış ve tasma alışkanlıklarının köpek tarafından ve hayvan sahibi tarafından biliniyor olması, ekipman kullanımı önemli bir noktadır. Temel itaat programında da bu uyumlanma kurgulanır. Aslında bu uyumlanmanın bir simülasyonudur temel itaat. Ama bahsedildiği kadar basit algılanmaması gereken bir şey temel itaat. Nedir işte temel itaat? Otur öğrenir, yat öğrenir, gel öğrenir, git öğrenir. Zaten köpeklerin çoğu bunu bu yaşlarda öğrenmiş olur. Bu tip bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. İtaat olgusu dediğimiz şeyin köpekte zihinsel faaliyetlerin buna hazır edilmesi, odaklanma, arada bir komünikasyonun olması, ilişki kurmak, köpekle vakit geçirmek, oyun algısı, sizi takip etmeye hevesli olması, işbirliğinin öğretilmesi, işbirliğine hevesli olması gibi birçok şeyi bünyesinde barındırır aslında temel itaat dediğimiz şey ve adı üstünde birçok şeyin de temelini oluşturur ve bütün yapıları da bunun üzerine kurgularsınız. Eğer temel yapı düzgün bir şekilde organize edilmediyse de üstüne oluşturulmaya çalışılan yapıların hiçbiri sistemde yer bulamayacaktır ve sistem total olarak çökecektir. O yüzden puppy training, yavru köpek eğitimi ve temel itaat programı ister profesyonel bir yerde yardımla yapılsın, ister hayvan sahibinin kendi emekleri ve kendi çabasıyla şekillendirilsin, oldukça dikkat edilmesi ve doğru kurgulanması gereken bir şeydir. Temel itaat programı dediğimiz zaman hiçbir şekilde şöyle bir algı oluşmasın. Temel itaat programı veyahut da ileri itaat programı sadece büyük köpekler, orta boy köpekler içindir gibi bir algı şekillenmesin. Aynı ufak ırk köpekler, küçük ırk köpekler için söylediğim şey gibi sonuçta köpek sadece boyutu birbirinden farklı. Yani 1.50'nin altındaki insanlar okula gitmiyor mu? Gidiyor. Dolayısıyla boyutla itaat algısının veyahut da köpeğin küçük olmasıyla gezmemesinin, dışarıya çıkmaması gerekli olduğunun bir bağı yok. Küçük ırk köpekler de tabii ki itaat programına dahil olabilirler ve hayvan sahiplerinin, küçük ırk köpek sahiplerinin yine kendi köpekleriyle mutlaka itaat çalışması yapması gerekir. Tekrar üstüne basarak söylüyorum, temel itaat diye bilinen, ileri itaat diye bilinen ya da yavru köpek eğitimi diye bilinen itaati geniş çaplı düşündüğümüz zaman illa profesyonel bir şekilde bir yerde verilmesi zorunlu değil. Hayvan sahibi eğer vakti varsa, ilgisi varsa ve buna ayıracak mental yeterliliği varsa, donanımı varsa tabii ki çok okumak gerekiyor, çok gözlemlemek gerekiyor. Kendisi de çok rahat bunların hepsini set edebilir. Şimdi size birkaç köpekle temel itaat programının, Türkiye'de bilinen temel itaat programının hangi çerçevede olduğunu birkaç köpekle anlatmaya çalışacağım. Bu köpeklerin içerisinde küçük ırk köpek de olacak, orta boy köpek de olacak, büyük ırk köpek de olacak. Böylece her köpekte aynı simülasyonun şekillenebileceğini anlamanızı sağlamayı hedefliyorum. Evet arkadaşlar, temel itaat programında tabii ki köpekle aranızda bir kayış bağlantısı var. Ve köpekle birlikte senkron ve köpekle birlikte uyum söz konusu olması gerekiyor. Bu kayışın temel itaat programında kesinlikle gergin bir tansiyon oluşturacak bir pozisyonda tutulmaması gerekiyor. Biz çalışma yaparken bir köpek öğreti sürecindeyken tabii mutlaka ödül kullanıyoruz. Ödüllerimiz hep yanımızda oluyor. Köpeğe motivasyon vermek hedefli. Bu arada özellikle bu konunun üstüne basmak isterim. Rüşvet başka bir şeydir, ödül başka bir şeydir. Ödül motivasyon hedefli, pekiştirme hedefli uygulanan bir şey ama rüşvet bir şeyin karşılığında gösterilerek istenen bir şey. Yani şu, örneğin ben bunu gösterip köpekten bir şey istesem bu rüşvet olur. Ama cebimde olup da ne zaman çıkacağına ben karar verirsem motivasyon hedefli ödül olur. Dolayısıyla pozitif pekiştirme, İtaat çalışmalarının hepsinde kullanılan bir yöntemdir ve pekiştireç olmaksızın çalışmak köpek için oldukça stresli ve mutsuzluk verici bir şeydir. Mutlaka ödül kullanıyoruz. Bizim itaat programında, temel itaat programında kayışla öğreti oluşturmamızda bir kayışı tutuş, yani kayışın mutlaka bir salınım içerisinde olması, kesinlikle gergin bir pozisyonda olmaması gerekiyor ve köpekte en istenilen şey odaklanma. O yüzden bizim itaat çalışmalarında, temel itaat çalışmasında ilk hedefimiz köpeğin bize odaklanması. Dolayısıyla başlangıç mutlaka temel itaat programında odaklanma olmalı. Yaklaş, dikkat edin. Köpekle birlikte yürüyüş esnasında aferin sana.
mutlaka köpeğin odaklı bir yürüyüş içerisinde olması ve sizinle senkronize bir yürüyüş ve dikkat ediyorsanız kayışın kesinlikle tansiyonlu tutulmaması gerekiyor. Her noktada köpeğin odaklı olması ve bu odağında ara ara mutlaka pekiştireçlerle doğrulanması gerekiyor. Tabii sözlü doğrulamalar. Aferin sana, süpersin. Burada yine önemli. Köpeğin yürüyüş senkronunu bilmesi, iç dönüş ve dış dönüşleri bilmesi. Buraya. Ve dönüşlerde odak kaybının çok fazla yaşanmaması temel itaat programında dikkat edilmesi gereken unsurlar. Ve köpeğin yürüyüş senkronu oluşturması için yavaş yürüyüş, hızlı yürüyüş gibi adaptasyonlara da senkronlu olması gerekiyor. Evet. Ve bizim temel itaatte en çok dikkat ettiğimiz şeylerden biri köpeğin vücudunuza gösterdiği uyum. Yürü. Komutla birlikte hareket etme, vücut dilinizi rahat okuyabilmesi. Aferin sana. Buraya. Ve komutlara riayet etmesi. Daha sonra temel itaatte uygulanan komutlardan biri otur. Otur komutuna riayet, yürü. Aktarımı sizin başlatacağınız yürü komutu ya da izle komutu diye bilinen komutun uygulanması. Otur. Yürü. Otur. Yürü. Otur. Aferin. Yaklaş. Yürü. Otur. Aferin. Süper. Aralarda mutlaka motivasyon hedefli ödüllendirmelerin yapılması. Yürü. Otur. Otur komutunun haricinde otur. Yat. Yat komutunun kullanılması tabii ki bu komutların uygulanmasında aynı zamanda vücut dilinin de kullanılması. Buraya. Buraya. Otur. Yat. Yürü. Otur. Yat. Yürü. Buraya. Otur. Yat. Ve yine pekiştireçlerin sürekli kullanılması, sesin gentle bir şekilde kullanılması, köpeğe bağırarak ya da çok yüksek volümlü komutların verilmemesi ve aynı zamanda fısıltı şeklinde de komut verilmemesi çok önemli. Aktarıma başlanacaksa bakması, yürü. Mutlaka köpeğin odaklı bir vücut dilinin olması önemli. Bunun haricinde yine otur, bekle. Beklemeye yönelik bir komut düzenlemesinin yapılmış olması. Aferin sana. Yürü. Yine aynı şekilde buraya. Otur. Yat. Bekle. Yat komutuna yönelik yat bekle komutunu köpeğin bilmesi ki yat bekle daha konforlu bekletiş biçimi olduğu için özellikle yat beklede köpeğin biraz daha uzun bekletilmesine yönelik bir tavır olmasında fayda var. Aferin. Otur. Yürü. Aferin sana. Yaklaş. Aferin. Ve ara ara sözlü motivasyonlarla köpeğin modunu hep yüksek tutmak. Bravo. Süper. Aynı zamanda temel itaat içerisinde yat, direkt yatırışlar, otur, yattan otura geçişler de eklenebilecek şeyler itaat içerisine. Yürü. Tabii ki bunlar hep aktarım modunda olan şeyler. Köpekle birlikte aktarım modunda, yani köpek sol tarafınızdayken, yürüyüş modundayken uyguladığınız komutlar. Zaman zaman köpekle yüz yüze pozisyonda diyalog kurmanız gerekebilir. Yüz yüze diyalogda köpeğin algısı değişir çünkü perspektif olarak sizi farklı gözlemler. Dolayısıyla yüz yüze pozisyonda da yürü, dur, otur, yat. Yine aynı komutların uygulamalarını farklı işaretlerle, perspektifi değiştiği için köpeğe vücut diliyle yardımcı olmak gerekiyor.
farklı işaretlerle uygulayabiliyorsunuz. Yürü. Dur. Otur. Yat. Sil. Otur. Yat. Aferin sana. Otur. Bravo. Aralarda mutlaka motivasyon hedefli ödüllendirmeler. Yat. Yürü. Ve yüz yüze pozisyonda dur, otur. Bekle videomuzda anlattığımız gibi. Bekle. Köpeği otur bekle pozisyonuna bırakma. Yüz yüze pozisyonda. Aferin. Süper. Yürü. Buraya. Aynı şekilde dur, otur, yat. Bekle. Yat bekle pozisyonuna bırakma. Dikkat ediyorsanız iki tane de biri küçük ırk sayabileceğimiz, biri de aslında medium sınıfa giren iki ırk köpek daha pozisyonda, bekleme pozisyonda duruyorlar. Temel itaat dediğimiz olgu, yani itaat dediğimiz olgu dış uyarıcılar varlığında çalışması gereken bir sistem. Bakın ben köpekle çalışma yaparken diğer köpeklerin varlığı benim köpeğim için ciddi bir caydırıcılık veyahut da odaklanma bozukluğuna sebebiyet vermemesi gerekiyor. O yüzden itaat dediğimiz şey konsantrasyon gerektiren, odaklanma gerektiren bir şey. İtaat denilince sadece sessiz sakin ortamlarda uygulanan komutları algılamamalıyız. Dış uyarıcılar varken de özellikle türdeşlerin oluşturduğu dış uyarıcılar ya da tür dışı canlıların sebep olduğu uyarıcılar, araba, trafik, motor, cadde, yoğunluk gibi, şehir yaşantısı gibi şeylerde köpeğin itaat algısının açık olması gerekiyor. Aferin. Yürü. Kabaca itaat dediğimiz olgu bu ama farklı köpeklerde de düzgün bir şekilde uygulanması gereken bir olgu. Şimdi birkaç farklı köpekte yine temel itaat programının uygulamalarını size göstereceğim. Yürü. Evet arkadaşlar, aynı itaat olgusu küçük ırk köpekler için de geçerli olması gereken bir şey. Yani küçük ırk köpekler de çok rahat temel itaat programı algılayabilen ve uygulayabilen köpekler. Yine aynı şeyler diğer köpekte gördüğünüz gibi yürü, komutlu hareket etmesi, buraya sol tarafı tercih etmesi ve senkron olması, buraya kayış gerginliğinin kesinlikle olmaması ve dış uyarıcı varlığında buraya başka bir köpek varken de bir aferin sana size odaklanabilmesi, yürü, ödül pekiştirmeleri, dur, otur, aferin, yürü, dur, otur, aferin, yat, aferin, yürü, buraya, aferin sana, dur, otur, yat, aferin, yürü, dur, otur, yat, aferin sana, yürü. Aynı şekilde dur, otur, bekle. Otur, bekle. Köpeğin yine bekle komutuna riayet eder pozisyonda olması. Aferin. Siz aktarın komutu vermeden harekete yönelik bir tavrının olmaması. Aferin. Yürü. Buraya. Dur. Otur. Yat. Bekle. Dur. Yat. Bekle. Ve dediğim gibi başka uyaranlar olduğu takdirde de yine konsantre olabilmesi, odaklanabilmesi. Bravo. Süper. Yürü. Tamam. Yürü. Buraya. Aferin sana. Gel gel. Gel. Dur. Otur. Yat. Bekle. Ve köpeklerin bu işi yaparken mümkün olduğunca işbirliğine yatkın ve keyif alır bir pozisyonda olmasına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Aferin sana. Yürü. Yürü. Buraya. Buraya. Aferin. Gel gel.
Bekle. Ve ortamda türdeşleri bile olsa tür dışı canlıların hareketleri ve türdeşlerinin varlığına karşı toleranslı olması ve odaklanmalarının yüksek olması istediğimiz şeyler arasında. Evet arkadaşlar, daha çok temel itaat programı olarak bilinen programın basamakları veyahut da öğretileri bunlardan ibaret, ama tabii ki dediğim gibi küçük çapta düşünmemek gerekiyor. İtaat dediğimiz çok büyük bir olgu, birçok bileşeni var, birçok dinamiği var. Olay sadece oturdan yattan bekleden ibaret değil. Görsel olarak sanki çok basit kurgularmış gibi düşünülebilir ama ciddi altyapı ister. İşbirliğine davet, küçüklükten edindirilen bazı alışkanlıklar, aranızda doğru diyalogların oluşmuş olması gibi dinamikler olması gerekiyor ki itaat programlarından sonuç alabilirsiniz.